Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Dün FED kararı öncesi gümüşte bir yükseliş süreci takip ettik. Sonrasında bakın şu son düşüşün %50'sini geri aldığında buradan sert bir satışla tekrar başladığı yere aslında geri dönmüş oldu. Dolayısıyla aslında geçmiş analizlerde de sürekli uyardığım gibi bu veri saatlerinde veya FED'den gelecek açıklama saatlerinde işlem yapmamak, bu süreçteki hareketlere çok fazla dahil olmamak çok daha sağlıklısı olacak. Dün de bunun teyidi mahiyetinde bir hareket aslında gördük. Talep kadar arzın geldiği bir süreç yaşandı ve gene bir süredir bahsettiğim şu yükseliş başladığından beri konuştuğumuz burada bir beşinci dalga düşüşünün olması gerektiğiydi ve bu %50 düzeltmesini yaptıktan sonra da gelen bu satış aslında bu beşinci dalga hareketin başlamış olabileceğini bize gösteriyor. Burada ilk kritik bölgemiz aşağıda 22.95 olacak. Şu geçmişten gelen destek bölgesi. Aynı zamanda şu yükselişte işleme girenler içinse 23.05, bakın şu an kırmak üzere, 23.05'in altında da mutlaka stop olunması gerekiyor. Dolayısıyla gümüşten baktığımız zaman bu beşinci dalga uyarısının gerçekleşeceği bir süreci takip ettiğimizi düşünüyorum. Eğer burada 22.95 altı hareketler görecek olursak aşağıda 22.30'lara kadar bu hareketin derinleşme ihtimali var. O nedenle stoplara sadık kalmamız gereken bir süreç. Aman dikkat. Buradan ons altına geçersek ons altını şöyle biraz geniş alandan göstermek istiyorum. Bakın bir önceki tepeye ulaştığımız bir yükseliş yaşandı ons altında. Oysa ons gümüşe baktığımızda şu düşüşün ancak %50'sini geri aldı. Yani buradaki yükselişlerin de en azından bir 24.60'lara kadar ulaşmış olması gerekiyordu. Ons altın kadar bir yükseliş yapması durumunda. Ve burada da her zaman uyardığım gibi eğer ons gümüş gidemiyorsa ons altının yükselişi de kalıcı olmayacak demiştik. Kaldı ki şu son düşüşte ons altının çok daha sert düştüğü bir süreci takip ediyoruz. Burada da gene bu düşüşün aşağıda 1900'lere kadar devam etmesi gayet normal olacak. Burada 1900 desteği çalışacak mı? Bu kritik olacak ons altın için. Buradan platine geçecek olursak bakın platinde de şu son düşüşün %61.8'ini 953. Bunu defalarca uyarmıştım. Tam da bu bölgeden tekrar satış alıyoruz. Dolayısıyla bu son düşüşün bir tepkisini verdik. Tekrar satışa döndük diyeceğimiz bir süreç yaşıyoruz şu an. Aşağıda da 894-888 desteğine kadar satışların devam etmesi gayet normal olacak. Burada bir çift dip olacak mı yoksa bu desteğini kıracak mı? Bunu yakından takip edeceğiz. Ancak platinde de şunu görüyoruz. Gümüş yükselemiyorsa diğer emtiaların yükselişleri geçici olacaktır. Özellikle altın ve platinde gümüşü yakından takip etmek çok önemli olacak. Buradan paladyuma geçersek, paladyumda da şu düşüş trendi kırıldıktan sonra düşüşün sonlandığını ve yatay bir harekete girilmiş olabileceğini konuşmuştuk. Yükseliş için ancak yukarıda 1300 kırılırsa yükselişlerin başladığından bahsedebiliriz demiştik. Burada da bakın gene bu direnç bölgesine kadar geldi ve buradan satışları takip ediyoruz. Burada da dünkü yükselişle birlikte şu yatay bandın teyidi alınmış oldu. 1300 dolar üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yatay bandın korunduğu bir süreci takip edeceğiz. Aşağıda da gene 1200-1185 destek bölgesi kritik olacak. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak Brent petrolde de bir miktar satış geldi. 92.30'lardan tekrar bir destek bulup dönmüş durumda. Fakat yükselişlerin devam ettiğini söyleyebilmemiz için yukarıda minimum 94.68 üstü kapanışlar görmemiz lazım. Yani şu son gelen arzdan daha güçlü bir talebin gelmesi gerekiyor ki yükselişler devam ediyor diyelim. Burada da aşağıda kritik gördüğüm destek bölgesi 91.78-91.60 bölgesi olacak. 91.66 kapanışlar burada satışların derinleştiği bir süreci gene bize gösteriyor olacak. Şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü bir satış geldiğini söyleyeceğimiz süreç olur 91.66 kapanışlar. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.